Multiverse fikri kulağa büyüleyici gelir. Belki de bizim evrenimiz dev bir evrenler ailesinin sadece bir üyesidir. Ama bilimde asıl soru ilginç mi? Değildir. Asıl soru şudur. Bu fikir bizim evrende ölçebileceğimiz bir şeyi gerçekten değiştiriyor mu? Eğer değiştirmiyorsa, multiverse anlatısı fizik olmaktan çıkıp metafiziğe yaklaşır. Buradaki temel ayrım ampirik ile ampirik olmayan ayrımıdır. Ampirik demek, ölçüme ve veriye dayanmak demektir. Fizik, yalnızca bir hikaye anlatmak değil, doğayı sınırlayan iddialar kurmaktır. Yani, şöyle olursa teori yanlış çıkar diyebilmektir. Popper'ın yanlışlanabilirlik fikri de bu çizgide sıkça anılır. Her ne kadar herkes bunu aynı sertlikte kabul etmese de, bilim pratiğinde ortak bir refleks vardır. İyi bir teori, riskli öngörü yapar ve yenilmeyi göze alır. Bunu anlamak için basit bir düşünce deneyi işe yarar. Sana garajımda görünmez bir ejderha var dersem ve sonra da ısıtmayan ateş üflüyor, iz bırakmıyor, hiçbir sensöre yakalanmıyor diye eklersem bu iddianın yanlışlanamaması tek problem değildir. Daha büyük problem şudur. Bu iddia ampirik olarak boştur. Çünkü evren bu ejderha varmış gibi de aynı görünecektir. Yokmuş gibi de. Yani iddia gözlemler üzerinde hiçbir fark yaratmıyordur. Multiverse tartışmalarında da kritik tehlike burada başlar. Çünkü multiverse tek bir fikir değildir. Farklı sınıfları vardır. Bir uçta kuantum dallanmasıyla ilişkilendirilen many worlds yorumu, diğer uçta enflasyondan türetilen cep evrenler ve daha farklı yerde döngüsel ya da sıçramalı kozmolojiler bulunur. Bu ayrım önemlidir. Çünkü ne zaman bilim, ne zaman metafizik sorusunun cevabı hangi tür multiverse'ten bahsettiğine göre değişir. Bazı yaklaşımlar bilime daha yakın görünür. Çünkü en azından prensipte ampirik kısıtlara bağlanabilecek yollar sunarlar. Mesela döngüsel veya sıçramalı kozmolojiler, erken evrenin izlerinin kozmik mikrodalga arka plan, CMB gibi verilerde bulunabileceğini iddia edebilir. CMB, evrenin çok erken döneminden kalan ışınımdır ve erken evren modelleri burada ayırt edici desenler bırakabilir. Bu durumda tartışma şuna dönüşür. Hangi imza bekleniyor ve veri bunu destekliyor mu? Bu, bilimsel bir kavga alanıdır. Buna karşılık, bazı kozmolojik multiverse anlatıları, başka evrenler var. Temel sabitleri farklı. Ama bizim gözlenebilir bölgemizden sonsuza dek nedensel olarak kopuklar, der. Nedensel kopuk demek, arada hiçbir etkileşim olamaması demektir. Ne ışık, ne sinyal, ne bilgi geçer. Eğer gerçekten böyleyse, o evrenlerin varlığı bizim evrende hiçbir ölçümle fark yaratmaz. Bu durumda iddia yanlış olmak zorunda değildir. Ama fiziksel bir iddia gibi test edilemez hale gelir. Yani bizim deneyimimizin arkasında ne var? Türü bir metafizik tasvire yaklaşır. Bu yüzden eleştirmenler, özellikle George Ellis gibi isimler, ampirik standartların korunması gerektiğini vurgular. Gözlemle bağ kurmayan iddialar, fiziğin disiplinini gevşetir. Üstelik burada ikinci bir problem daha vardır. Aynı veriyi açıklayan çok sayıda, hatta sonsuz sayıda hikaye üretebilmek. Buna yetersiz belirlenim denir. Eğer sonsuz sayıda evren gibi bir çerçeve kurarsan, bizim ölçtüğümüz sabitlere uyan bir anlatı bulmak kolaylaşır. Daha kötüsü, sonuçlar tutmadığında öncülleri değiştirdim diyerek kurtulma ihtimali doğar. Öncel, prior, ölçümden önce hangi ihtimalleri daha olası saydığını belirleyen başlangıç varsayımlarıdır. Tipiklik, typicality ise biz gözlemciler açısından sıradan bir örneğiz gibi kabulleri ifade eder. Yaşanabilirlik, habitability ise bir evrenin canlılığa izin verip vermediğine dair modellerdir. Eğer tahminler bu tür kabullere aşırı bağımlıysa, teori başarısız olduğunda teori yanlış demek yerine varsayımlarımı güncelledim demek kolaylaşır. Bu da teoriyi bilimsel olarak kayganlaştırır. Bu noktada ölçü problemi, measure problem sahneye çıkar. Ebedi enflasyon gibi senaryolarda çok sayıda cep evren oluştuğu düşünülür. Hatta bu çokluk sonsuzluğa gidebilir. Sonsuzlukta olasılık konuşmak için bir sayma ya da ağırlıklandırma kuralı seçmen gerekir. İşte bu kurala measure denir. Sorun şudur. Farklı measure seçimleri farklı olasılıklar ve dolayısıyla farklı tahminler üretebilir. Böylece teori ne diyor sorusu,
hangi sayma kuralını seçtin sorusuna bağımlı hale gelir. Bu yüzden measure, teknik bir ayrıntı değil, tahmin motorunun kalbidir. Bütün bunlar, multiverse'ün tamamen bilim dışı olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, multiverse'ün bilime yaklaşmasının en güçlü yolu tam burada belirir. Bir üreteç ve bir ölçüyle birlikte bizim evrenimizde ayırt edici bir iz üretmek. Üreteç, evrenleri hangi mekanizmanın ürettiği varsayımıdır. Örneğin, ebedi enflasyon gibi. Ölçü, bu evrenleri nasıl saydığın ya da nasıl ağırlıklandırdığındır. İmza ya da iz ise bizim evrende ölçebileceğimiz ayırt edici etkidir. Mesela belirli bir istatistiksel dağılım, belirli bir desen, belirli bir korelasyon gibi. Eğer bir multiverse çerçevesi başka evrenler var demekten öteye geçip bu üçlüyle riskli öngörüler yapabiliyorsa, o zaman fizik sahasına adım atar. Çünkü artık veriyle kavga edebilir. Yani yenilmeyi göze alır. Bu arada önemli bir nüansı netleştirmek gerekir. Bu eleştiri otomatik olarak Many Worlds yorumunu hedef almaz. Many Worlds, kuantum mekaniğinin üniter evrimini ciddiye alan bir yorumdur. Üniter evrim, Schrödinger denklemiyle tanımlanan, dalga fonksiyonunun zamanla deterministik biçimde gelişmesidir. Many Worlds'te başka sabitli, kopuk evrenler iddiası yoktur. Aynı yasalar ve sabitler altında ölçümle ilişkilendirdiğimiz dallanma yapısı yorum düzeyinde ele alınır. Elbette Many Worlds'ün test edilebilirliği ayrıca tartışılabilir. Fakat bu tartışma, nedensel kopuk evrenler eleştirisinden farklı bir kulvarda yürür. Sonuçta çizgi basittir. Eğer multiverse tanımı gereği gözlenemezse ve bizim evrenimizde hiçbir ölçülebilir sonuç doğurmuyorsa, bu fizik değil, metafiziktir. Bu, yanlış demek değildir. Sadece fiziğin ampirik standartlarıyla sınanamaz demektir. Eğer bir multiverse çerçevesi bizim evrenimiz için gerçekten ayırt edici, riskli ve ölçülebilir öngörüler üretebiliyorsa, o zaman bilimsel tartışmanın içine girer. Bu yüzden asıl mesele multiverse var mı yok mu sorusundan çok şudur. Bu fikir bizim evrende hangi gözlemi değiştirecek ve hangi gözlem onu batıracak? Eğer yenilmeyi reddeden kadar esnek açıklamaları kabullenirsek, fiziği yavaş yavaş tahmin üretmeyen bir alana mı kaydırıyoruz? Yoksa en derin spekülasyonlardan bile gerçekten riskli testler çıkarmanın bir yolu var mı?